Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Avustralyalı yazar Stephen Zweig'in başyapıtlarından biri olan Satrancı inceleyeceğiz. Bu eser sadece bir hikaye değil, insan ruhunun, yalnızlığın, aklın sınırlarının ve direnişin derin bir portresi. Yazar satranç tahtası üzerinden öyle ustalıkla bir psikolojik gerilim örüyor ki her hamlede hem gerilim hem de insan doğasını sorgulamaya başlıyorsunuz. Bu kitabı çok önceden okumuştum. Şimdi tekrar okumak istediğimde kitabı bulamadım. Sesli kitap olarak dinledim. Kitabı kime verdim de geri vermedi hatırlamıyorum. Ben kitabı İş Bankası Kültür Yayınları'ndan Ahmet Cemal çevirisiyle okumuştum. Telif hakları düştüğü için yazarın kitaplarını çevirmeye yer evi kalmadı. Onun için kaliteli bir çeviriden okumak gerekiyor. Yazarın hayatı satrançın satır aralarında öyle güçlü bir şekilde hissediliyor ki onun yalnızlığını, sürgün yıllarını ve dünyaya dair umutsuzluğunu bilmeden bu eseri tam anlamıyla kavrayamayız. O yüzden notlarımı hazırladım. Sırasıyla Zweig'in hayatından, satrancın detaylarından ve yazarın kendi yaşamıyla bu eser arasındaki bağlardan bahsedeceğim. Bu arada videonun daha çok kişiye ulaşması için beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Steven Zweig 28 Kasım 1881'de Viyana'da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun en parlak döneminde doğdu. Zengin bir Yahudi ailesinin çocuğu olarak büyüdü. Babası bir tekstil fabrikatörü, annesi ise kültürlü bir burjuva kadınıydı. Viyana o dönemde sanatın, müziğin ve edebiyatın merkeziydi. Zweig bu ortamda Freud, Mahler ve Schiller gibi isimlerin gölgesinde yetişti. Erken yaşta edebiyata merak sardı. Şiirler yazdı, çeviriler yaptı ve Avrupa'nın entelektüel dünyasına adım attı. 1900'lerin başında Viyana Üniversitesi'nde felsefe okudu. Ama asıl eğitimi Avrupa'yı gezerek aldı. Paris, Londra, Berlin her şehirde yazarlar, sanatçılar ve düşünürlerle tanıştı. 1910'larda öyküler, biyografiler ve denemeler yazarak ün kazandı. Ama koşucusu, bilinmeyen bir kadının mektubu ve olağanüstü bir gece gibi kitapları insan ruhunun karmaşasını işleyen eserlerdi. Stephen Zweig barışa, diyaloğa ve evrensel insanlığa inanıyordu. Ancak 1930'lar Stephen Zweig'in hayatını alt üst etti. Hitler'in yükselişi ve Nazi ideolojisinin yayılması onun için bir kabusun başlangıcıydı. Yahudi kökenli olduğu için 1934'te Avusturya'dan ayrılmak zorunda kaldı. Önce Londra'ya, sonra Brezilya'ya, en son New York'a gitti. Sürgün yılları Stephen Zweig'i derinden yaraladı. Avrupa'nın çöküşünü, kültürün yok oluşunu izlemek onu umutsuzluğa sürükledi. 1939'da ikinci kez evlilik yaptı. Ama bu yalnızlığını dindirmedi. Stephen Zweig sürgünde yazmaya devam etti. Dünün Dünyası adlı ana kitabı kaybettiği Avrupa'ya bir ağıt gibiydi. Satranç onun son eseri oldu. 1941'de Brezilya'da yazdı ve 1942'de yayınladı. Ancak Stephen Zweig bu eserin başarısını göremedi. 22 Şubat 1942'de eşiyle birlikte Brezilya'nın Petropolis şehrinde intihar etti. Öldüğünde 60 yaşındaydı. Bıraktığı notta Avrupa'nın yıkımından ve kendi yorgunluğundan bahsetti. Stephen Zweig sadece bir yazar değil, bir çağın tanığı, bir insanlık savunucusuydu. Karısıyla mı intihar Evet, etti? ikisi. İkisi. Aha. O da entelektüel burjuva kadını. Yahudiler ya Nazi'nin katliamına dayanamıyorlar. Biraz daha duygusal bir insanlar. İkisi beraber Allah zehir Allah. içip ölüyorlar. Ya. Satranç kısa ama inanılmaz yoğun bir eser. Stephen Zweig bu eserde bir satranç tahtası üzerinden insan ruhunun en derin çelişkilerini, aklın sınırlarını ve totaliter bir sistemin yıkıcı etkilerini anlatıyor. Hikaye Buenos Aires'ten New York'a giden bir yolcu gemisinde geçiyor ve 3 ana karakter etrafında dönüyor. Anlatıcı, dünya satranç şampiyonu Mirko Santovic ve esrarengiz Doktor B. Hikaye anlatıcının gözünden başlıyor. Anlatıcı Stephen Zweig'in kendisine çok benzeyen bir entelektüel, meraklı, gözlemci ve insan ruhuna ilgi duyan biri. Gemide dünya satranç şampiyonu Mirko Santoric'i fark ediyor. Santoric genç, kaba ve soğuk bir adam. Satrançta bir dahi ama başka hiçbir konuda derinliği yok. Anlatıcı onun bu tek boyutlu zekasına hayranlık ve rahatsızlık karışımı bir duyguyla yaklaşıyor. Santoric ile bir maç düzenleniyor. Ancak beklenmedik bir şekilde gemideki bir yolcu Doktor B kendini tutamayarak oyuna müdahale ediyor
ve inanılmaz bir ustalıkla Sandwich'i zorluyor. Doktor B'nin kim olduğu, hikayenin nasıl sırrı. Anlatıcı onunla konuşarak geçmişini öğreniyor. Doktor B, Avusturyalı bir avukat. Nazi rejimi tarafından tutuklanmış ve tek kişilik bir hücrede aylarca izole edilmiş. Bu hücrede hiçbir insan teması, kitap ya da eşya olmadan aklı başında kalmak için çıldırmamakla mücadele etmiş. Bir gün tesadüfen bir satranç kitabı bulmuş ve zihninde satranç oyunları oynamaya başlamış. Bu onun hem kurtuluşu hem de laneti olmuş. Satranç zihnini ayakta tutarken aynı zamanda onu bir takıntıya sürüklemiş. Satranç yüzeyde bir oyun gibi görünse de Stefan Zweig için çok daha derin anlamlar taşıyor. Satranç tahtası iki zihnin, iki dünyanın çarpışması. Centaurus mekanik bir zekayı temsil ediyor. Duygusuz, hesapçı ve soğuk. Onun satranç oynayışı Nazi rejiminin sistematik ve ruhsuz doğasına benziyor. Doktor B ise insan ruhunun karmaşasını yansıtıyor. Kırılgan, tutkulu ve dirençli. Onun satranç oynayışı hem bir kaşış hem de bir başkaldırı. Gemideki satranç maçı sadece bir oyun değil, bir psikolojik savaş. Doktor B maça daldıkça hücredeki takıntılı haline geri dönüyor. Zihni kendiyle yarışıyor. Steven Zweig burada aklın sırlarını öyle ustalıkla işliyor ki Doktor B'nin gerilimini, nefes alışını, terleyen alnını hissediyorsunuz. Maçın sonucu bir zafer ya da yenilgi değil. Doktor B'nin kendi zihniyle barışmasının hikayesi. Doktor B'nin hikayesi Nazi rejiminin insan ruhuna etkisini gözler önüne seriyor. Onun hücresindeki yalnızlığı sadece fiziksel bir esaret değil, zihinsel bir işkence. Naziler onu sorgulamıyor bile. Sadece izole ederek insanlığından koparmaya çalışıyor. Satranç bu işkenceye karşı bir direniş ama aynı zamanda bir tuzak. Doktor B özgürlüğünü korurken aklını kaybetme sınırına geliyor. Steven Zweig burada totaliter sistemlerin sadece bedeni değil ruhu da yok ettiğini gösteriyor. Hikaye aynı zamanda Steven Zweig'in sürgün yıllarının bir yansıması. Doktor B'nin yalnızlığı Zweig'in kendi çaresizliğini hatırlatıyor. Satranç tahtası onun kaybettiği Avrupa'yı duyduğu özlemin bir metaforu gibi. Eser umutla mı biter, umutsuzlukla mı buna siz karar veriyorsunuz. Ama Stefan Zweig bize şunu düşündürüyor. İnsan ruhu ne kadar kırılırsa kırılsın direnmenin bir yolunu bulur. Kitabı okurken Doktor B'nin hücresindeki sessizliğini, satranç tahtalarının hareketini ve zihnindeki fırtınayı iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Kitabı bitirdiğimde aklıma şu soru yankılandı. Zihnimiz özgürlüğümüzün kalesi mi yoksa en büyük hapishanemiz mi? Bu soruyu size de sormak istiyorum. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Satranç, Steven Zweig'in sürgün yıllarının bir ürünü. Doktor B'nin hücresi Steven Zweig'in Brezilya'daki yalnızlığını yansıtıyor. Avrupa'dan koparılmış, dostlarından uzak, umutsuz bir Stefan Zweig kendi zihniyle mücadele ediyordu. Doktor B'nin satranç takıntısı Stefan Zweig'in yazıya sığınması gibi ikisi de zihinlerini ayakta tutmak için bir kaçış arıyor. Stefan Zweig Nazi rejiminin yükselişine bizzat tanık oldu. Kitaplarının yakıldığını, kimliğinin yok sayıldığını gördü. Doktor B'nin esareti Nazilerin entelektüellere uyguladığı psikolojik işkenceyi temsil ediyor. Centaurus'un soğuk zekası rejimin mekanik vahşetini hatırlatıyor. Satranç Steven Zweig'in bu korkunç döneme bir tepkisi diyebiliriz. Steven Zweig Freud'un çağdaşıydı ve insan psikolojisine derinden ilgi duyuyordu. Doktor B'nin zihinsel çöküşü ve direnişi Stefan Zweig'in ruhun karmaşasına olan hayranlığını yansıtıyor. Satranç tahtası bilinçaltının bir aynası gibi her hamle içsel bir çatışmayı açığa vuruyor. Steven Zweig totaliter rejimlere karşı sanatı bir direnç aracı olarak gördü. Doktor B'nin satranç oynaması, Steven Zweig'in yazmaya devam etmesi gibi ikisi de insanlıklarını korumak için mücadele ediyor. Ancak Doktor B'nin takıntıya kapılması, Steven Zweig'in sanatın hem kurtarıcı hem de tehlikeli olabileceğini düşündüğünü gösteriyor. Satranç Stefan Zweig'in intiharından kısa süre önce yazıldı. Doktor B'nin zihinsel kırılganlığı Stefan Zweig'in kendi umutsuzluğunu yansıtıyor olabilir. Kitabın belirsiz sonu Stefan Zweig'in hayata dair karmaşık duygularını hem direnişi hem de yorgunluğu hissettiriyor. Satranç, akıl ve duygu, özgürlük ve esaret, birey ve sistem üzerine bir sorgulama. Stefan Zweig, zihin baskıya karşı ne kadar dayanabilir diye soruyor. Doktor B'nin hikayesi insan ruhunun hem kırılganlığını
hem de gücünü gösteriyor. Stephen Zweig satrancı 1940'larda yazdı ama eser bugün bile geçerli. Totaliter rejimler, zihinsel baskılar, bireyin yalnızlığı. Satranç tahtası modern dünyanın çatışmalarını hala yansıtıyor. Stephen Zweig'in sesi insanlar bir uyarı olarak yankılanıyor. Satranç, Stephen Zweig'in sürgün yıllarının, yalnızlığının ve insan ruhuna duyduğu hayranlığın bir yansıması. Doktor Bey'in hikayesi hepimizin içindeki direniş ve kırılganlıklara dokunuyor. Çünkü hepimiz bir şekilde kendi zihnimizin tahtasında hamleler yapıyoruz. Peki ya siz? Zihniniz özgürlüğünüzün kalesi mi yoksa sizi esir alan bir labirent mi? Kitabı bitirdiğimde şunu düşündüm. İnsan ne kadar kırılırsa kırılsın ruhunda bir hamle yapma gücü taşır. Çünkü yaşıyorsa, nefes alıp veriyorsa bir umut vardır. Kitabın ana fikrine gelirsek, satranç bize insan ruhunun hem gücünü hem de kırılganlığını gösteriyor. Yazar bence şunu söylüyor. Zihin totaliter baskılara, yalnızlığa ve çaresizliğe karşı direnebilir. Ama bu direniş aynı zamanda onu yok edebilir. Özgürlük sadece dış dünyadaki zincirlerden değil, içimizdeki esaretten kurtulmakla mümkündür. İncelememi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, eksik ya da güzel bulduğunuz yerleri yazmayı unutmayın. Satrancı okuduysanız siz kitap hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. İlk kez beni izliyorsanız abone olmayı da ihmal etmeyin. İncelenecek, üzerine konuşulacak çok kitap var. Hoşça kalın, edebiyatla kalın.